Aracın iç kısmına geçtiğimizde ise öncelikle gözümüze çarpan şoför kapısı. Kapı açma kolumuz burada mevcut. Bunu aşağı bastırdığınız zaman merkezi kilit devreye girip tüm kapıları kilitleyip açıyor. Araçta 4 cam otomatik ve arka camları iptal etmek isterseniz eğer çocuk vesaire bindiği zaman bu tuşa basmanız yeterli oluyor. Aynı zamanda 4 camın 4'ünde de otomatik indirip kaldırma var. Yani tam bastığınız zaman butona otomatik olarak cam kendiliğinden inip tam bastığınızda kendiliğinden kalkıyor. Şoför koltuğuna geçtiğimizde ise aracımızda koltuk ısıtma seçeneği var. Bu tuştan aktif edip sıcak bir seyahat edebiliyorsunuz. Bunun ne gibi bir avantajı var? Dizel araçlar soğuk havalarda biraz daha geç ısınıyor bildiğiniz üzere. Koltuk ısıtma aracı çalıştırır çalıştırmaz koltuğunuzu ısıtıyor. Bu sayede araç ısınana kadar üşümemiş oluyorsunuz. Fakat aracın başka hiçbir koltuğunda bu özellik yok. 2017 model için bunu söyleyebilirim. Araç elektronik ayna sistemine sahip ve iki aynanın kontrolünü aynı zamanda kapatmasını elektrikli olarak yapabilmekteyiz. Kapıyı açtığımız zaman böyle bir iç mekan bizi karşılıyor. Araçta 4 adet airbag mevcut. Bunlardan ikisi yolcu ve sürücü koltuğunun yanlarında bulunuyor bu şekilde. Diğer ikisi de direksiyonda ve torpidonun üzerinde olmak üzere burada konumlandırılmış. Aynı zamanda aracımızın içinde AUX ve USB girişleri mevcut. Bu sayede müzik dinleyebilirsiniz. Aslında aracın bütün oyuncakları burada bizi bekliyor. Radyo tuşu. Buradan radyo frekanslarına erişim var. Buradan telefonunuzdan Bluetooth'la veya USB ile müzikleri çalmasını sağlıyorsunuz. Navigasyonumuz TomTom navigasyon. Bu güzel bir detay. Ve aracın şeklini koymuşlar buraya. Değişik bir görsel olay araç yolda gider gibi oluyor. Bu hoş. Navigasyonun çalışması da bu arada gayet iyi. Kararlı çalışıyor. Onun dışında apps kısmından buradan saat, pusula. Aynı zamanda aracın yol bilgisayarında ne veri görüyorsanız burada daha detaylı şekilde görmenizi sağlayan bir kısım var. Diğeri ise Uconnect Live. Bu aslında bir oyun gibi bir şey. Aracın yakıt verimliliğini burada hızlanmaya başlama ve vites değiştirme oranına göre ortalama bir endeks çıkartıp size iyi ya da kötü sürmüşsünüz tarzında bir yorum yapıyor. Aracımızın torpido gözünde kilit bulunuyor. Bu her zaman artı hanesine yazdığımız bir özellik. Aynı zamanda torpidoyu açtığınız zaman biraz daha soft bir iniş yapıyor aşağı. Hani buna da özenmişler. Onun dışında çok da bir geniş torpido hacmine sahip değil araç. Aracımızda fabrika çıkışlı olarak çakmak girişi ve küllük tarzı bir şey bulunmuyor. Eskiden bulunuyormuş fakat aracı alırken bize bunun çevrecilik hani sigarayı bıraktırma vesaire gibi böyle saçma sapan bir politika olduğunu söyleyip ya aslında firmanın maliyetten kaçması olayı bu şekilde lanse edilip insanlara aracımıza donanım vermiyorlar. Bu üzücü bir olay tabii. Biz içine ne güzel bozuk para falan atıyorduk. Yani burada olsaydı hoş olabilirdi. Aracımızın göstergesine geçtiğimizde ise klasik devir saati, kilometre saati ve ortada bulunan yol bilgisayarından birçok değere erişebiliyoruz. Bunlar nelerdir? Anlık ortalama tüketim, anlık ortalama hız, seyahat süreleri, gidilen yol. Bu ikinci trip metre olarak görünüyor. Bu da güzel bir olay. Aracımız bu arada gördüğünüz üzere 27.000 kilometrede. Menzil görünüyor. Bu da güzel bir olay. Onun dışında hararet göstergesi ve mazot ibresi var. Aracımız 1.605 beygir olduğu için 6 ileri vitese sahip. Bu da uzun yolda gerçekten yakıt tüketimini çok olumlu yönde etkiliyor. Aracımızda bir dikiz aynası ve bir geniş açılı ayna bulunuyor. Bu da Fiat'ın geniş ailelere özel yaptığı politikadan kaynaklanıyor. Güzel bir olay. Aracın içine hakim olmanızı sağlıyor. Aynı zamanda burada ışık sistemimizi görüyorsunuz. Şu ise yolcu airbag'inin
aktif olup olmadığını gösteren bir ışık. Güneşliklerimiz ise bu şekilde. Şoför koltuğu tarafında maalesef ayna olmamasına karşın sağ tarafta yolcular için makyaj aynası kullanılmış. Bu güzel bir detay ama hiçbir ışık öğesi vesaire bir şey yok. Direksiyonda bulunan tuşlar ise radyoda şarkı değiştirmenizi, telefonlarınızı açıp kapatmanızı, yani görüşmeleri başlatmanızı, kapatmanızı sağlayan. Bu tarafta ise ses açma, kapatma, ses komple kapatma ve bas konuş özelliği var. Bas konuş özelliği de telefonunuz uyumluysa eğer Siri ile beraber çalışabiliyor. Bu tuşa basıp sadece aramak istediğiniz kişinin adını söylüyorsunuz. Araç da o kişiyi arıyor. Bu güzel bir özellik. Direksiyonumuz da bu şekilde görünüyor. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 2017 model Fiat Doblo'nun içerisindeyiz. Aracımız trekking paket. En üst donanım olarak da biliniyor. 1.6 litre dizel multijet bir motora sahip. 105 beygir 290 Nm torku var. Torku düşük devirlerden itibaren zaten numara olarak da sizi üzmüyor. Yani 1700'lerde falan devreye girmeye başlıyor. Araç zaten 1.3 olmadığı için tadından yenmiyor. Turbosu çünkü torku daha yüksek olduğu için 1750 devirden başlayarak 3500 devire kadar 290 Nm torku elde edebiliyorsunuz. Tabii bu motordan motora, motorun durumuna göre değişir. Fakat düşük devirlerde torku çok yüksek motorun. Yani Doblo 1.6 motorla yürür mü, 1.3 motorla yürür mü derseniz de 1750 devrin üstündeki kalkışlarda, yani turbonun var olduğu kalkışlarda aracın bir istemsiz tavrı yok. Hani 1.3 Doblo kullanmış biri olarak da 1.6 sahibi olarak da şunu söyleyebilirim ki Doblo'nun rampa performansı birinci viteste tabii ki normal araçlar gibi. Ama 1.3 motorda bunu söylemek pek mümkün değil. Çünkü bazı noktalarda turbo tam yakalayamıyor devri. Bu yüzden de patinaj çekerek falan kalkmanız gerekebiliyor bazı durumlarda. Ama gitmeme gibi bir durum söz konusu değil. Araba yüksek devirlere de çıksa o devamlı, o sürekliliği sağlıyor size. Yani 3500 devire kadar size bir tolerans tanıyor araba. O yönden güzel diyebilirim. Onun dışında bu arabanın trekking donanımı olduğu için araçta Traction Plus özelliği var. Bu aslında bir diferansiyel kilidi mantığıyla çalışıyor. Basan lastiğe daha fazla gücü ileterek ilerlemenizi sağlıyor. Evet, biraz da aracın performansına değinelim. Evet, her zamanki yerdeyiz aslında. Burada yine biraz yol tutuşu. Araç biraz fazla yatıyor ama. Yığılma var, evet. Yine kopma söz konusu değil. Koltuklar insanı sarıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Sağa sola savrulma olmuyor. Ya ama biraz zayıf bir insansanız koltukta sağdan sola bir vurma ihtimaliniz var. Biz biraz iri insanlarız. Evet. Ya şu an rampa yukarı bir yoldayız. Bayağı dik bir rampa aslında. Bayağı dik bir rampadayız ve aslında torku burada fark ediyoruz. Şöyle ki benzinli bir araçla burada çıktığımız zaman eğer hızlı değilsek halihazırda araç tekrar toparlanmaya çalışıyor ve uzun uğraşlar sonucu fazla yakıt tüketerek burada ilerlemeye çalışıyor. Evet. Çok fazla devir atlayamıyor. Çok bekliyor, çok bağırıyor burada ama torkun sayesinde burada. Bunda hiç öyle bir şey mümkün değil. Yani şu an 6. viteste de olsak aracın gitmesinde hiçbir problem yok. Şu an gaza bassak gidecek zaten. Onun dışında araç dışarıdan baktığınız zaman çok zengin bir görsele sahip. Eğer bu aracın sahibiyseniz olacaklardan biraz bahsedeyim size. Gençseniz enişte ne yaptın, sattın mı Doblo'yu? O klasik klişelerden. Hani enişte ne yaptın, sattın mı Doblo'yu? İşte Çorum'da arsam var, takasa verelim mi falan tarzında esprilere, komik olmayan esprilere maruz kalabilirsiniz. Onun dışında motorcular özellikle bu arabaları hiç sevmiyor. Onun da ben sebebini size şöyle söyleyeyim. Bu aracın aynaları yatay değil dikey konumlandırılmış. Görüş açısı olarak aslında gördüğünüzü zannediyorsunuz ama eğer üstüne ayrıyetten kendiniz bir geniş açılı ayna takmadıysanız kesinlikle aracın sağ şeridini falan çok net göremiyorsunuz. Sol tarafta aynı şey söyleyemem ama sağ tarafta bunu yapamıyorsunuz. O yüzden motorcular bu araçlara biraz dikkat etmekte haklılar. Böyle burası acaba lastik testi sayılabilir. Şu an lastiklerden biraz ses geliyor. Tabii lastiğin mevsiminde değiliz tam olarak şu anda. Galiba trekking modeli özel farklı bir lastikle geliyordu bu araç. Şimdi şöyle, önümüzdeki araç Premio Plus mesela. Onda yaz lastikleri var. Yanlış hatırlamıyorsam Turanza lastikler vardı onların üzerinde. Fakat bizim sahip olduğumuz donanımda
Araç 4 mevsim lastikle geliyor. Goodyear'ın Vector isimli lastiğiyle geliyor. Ve de güzel bir lastik. Çok güzel bir lastik. Yaz için bir yaz geçirdi, 2 kış geçirdi bu arabada. Fakat hani hiç öyle bir yaz mevsiminde kullanmada falan problem yaşamadık. Bunun dezavantajı ne oluyor? Bu lastiğin dezavantajı ise çok çabuk aşınmaya başlıyor. Çünkü diş kalınlığı çok fazla. Biz bunu yaz mevsiminde de kış mevsiminde de kullandığımız için hani aracı aldığımızdan bu yana 2017 Kasım yılından bu yana bu aracın üstünde bu lastikler var. Durumları şu an iyi. Çünkü araç sadece bir yaz gördü. Ama bu yazdan sonra büyük ihtimalle Değişmek gerekebilir. Büyük ihtimalle değişmek gerekir. O sizin biraz kullanımınıza göre de değişebilir ama hani bir lastik değişimi gerekebilir. Evet, ama 2 sene yeterli olacaktır. Evet, 2 sene yeterli olur. Bir de şöyle tabii daha çok uzun yol yapıyorsanız. Tabii uzun yol özellikle yüksek hızlar yani 130 km sabit gittiğiniz zaman tabii ki bu lastiğin ömrü kullanıma göre değişecektir. Ama lastiklerden çok memnunuz. Özellikle yol tutuşu olarak ben çok memnunum. Kış mevsimlerinde özellikle 10 derecenin altı havalarda lastik biçilmiş kaptan. Gerçekten bir kış lastiğini aratmıyor. Bu yüzden gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Yol sesi olarak da çok fazla bir yol sesi gelmiyor. Yani kış lastiği mi, 4 mevsim mi, yaz lastiği mi onu herhangi bir farklılığını anlayamıyorsunuz. Evet öyle bir durum var. Öyle bir durum söz konusu. Hani yaz lastiği gibi sesi var. 4 mevsim lastiği performansı var. Yer çekimsiz ortamda muz diyeyim ama çilek tadı versin gibi öyle bir şey. bir olay bu. Onun dışında aracın süspansiyonları normal Doblo modellerine göre biraz daha farklı, biraz daha yüksek araç. Yani çok ufak bir yükseklik var ama yan yana bir resmini bulursam eğer koyarım. Daha önce çekmiştim bunun fotoğrafını. Onun dışında aracın sürüşünden biraz daha detaylı bahsedeceğiz birazdan. Bu arabanın aslında asıl olayı bu. Sis farlarını da yakıyoruz böyle. Gece vakti ama kısa farlarımız yanmıyor kesinlikle. Sadece park sis. Olayı o. Sanki 80'li 90'lı yıllardayız. Meslek lisesi çıkışına piyasa yapmaya gidiyoruz gibi. Evet, aracın yakıt tüketiminden bahsedelim istersen biraz. Araç gereksiz derecede az yakıyor. Aracımızda mazot yok peki buna ne diyorsun? Ya o ayrı bir mesele ama yani genel araçlarla bu aracın büyüklüğüne 1.6 dizel olması ya 1.6 bir motor değil sonuçta Türkiye şartlarında. Ama bu araç için büyük bir motor da değil. Ya bu araç için büyük bir motor da değil evet bu haklısın ama yani güç değerlerine baktığında bizim kullanmış olduğumuz sürüş karakterine baktığında ya az yakıyor. 100 kilometre başına düşen litre çok az. Tam bu benzin fiyatlarında fazla yakıyor ama yani bir yere gitmek çok zahmetli olabiliyor insanlar için. Neler görüyorsun genelde karma sürüş profilinde? Böyle genelde uzun yolda 5.2, 5.1 yani 100 kilometre sabit hızla gittiğimiz zaman 100-110 gibi aralıklarda seyahat ediyorum zaten otobanda. Çok güzel değerler. Yani 5.2 en fazla 5.5 yani Bolu'ya falan çıkıyorsak 5.5 gibi değer yakalıyoruz. Onun dışında gerçekten çok sakin kullanırım diyorsanız 90'la 80'le falan araç yaklaşık 4.5 falan yakıyor. Araç hani performanslı kullanımda da yani aceleniz varsa vesaire ya da İstanbul trafiğinde de en fazla ben 6.4 litreyi gördüm. Daha üstüne çıkmak için gerçekten böyle pist kullanımı falan yapmanız lazım. Aksi takdirde o değerleri yakalamanız mümkün değil. Söyleyebileceklerim bunlar yakıt tüketimi konusunda. İçeri gelen ses konusunda şöyle söyleyebilirim. Herhangi bir belli bir yerden fazla bir ses gelmiyor. Yani buradan aynalardan gelir genellikle. Herhangi bir öyle bir şey yok. Aynaların devasa olmasına karşılık. Ya bazen sadece 120 km/saatin üstündeki hızlarda o da bazen ya müzik falan açıkken fark etmiyorsunuz zaten 150-160 km hıza kadar ama 120'nin üstünde sanki bir cam açık mı acaba falan dedirtebiliyor. Evet bir kontrol edeyim oluyor yani. O konuda biraz şeffaf davranalım. Hani en azından bilin böyle bir olay olduğunu. Yani bu yorumlarımız aracın ne olduğunu bilerek söylüyoruz. Tabii ki de bir Bentley ile ne bileyim Aston Martin. O kadar uzağa gitmeye gerek yok. Bir Passat'la kıyasladığımız zaman tabii ki de çok kötü değerler çıkıyor. Yemeyelim şimdi de hani o paraya Passat alınırcılar gelmeden diyelim. Ama hani bir Passat'la falan hani kıyasladığımız zaman tabii ki relasyonu o kadar iyi değil.
Ya tabii aracı da klasmanına göre, segmentine göre değerlendirmek lazım. Bunun da yapabildiği birçok şey var. Diğer yalıtımlı araçların yapamadığı. Yani mesela araçta koltuk ısıtma var. Bu birçok aracın yani yine VAK grubu üstünden gidelim. Highline donanımında opsiyon olarak satılan şeyler. Evet. Hani koltuk ısıtma koymaları gerçekten güzel bir ticari oyun olmuş açıkçası. Bu aracın bu paketinin satılmasında özellikle en büyük etkinin ben koltuk ısıtma olduğuna inanıyorum. Aracın aydınlatma performansı da genelde biz bir yerlere iki araba gidiyoruz. Evet, genelde. Alper bahsetsin bence bundan biraz. Çünkü önde ya da arkada giden o oluyor. Hani dışarıdan nasıl görünüyor, ne kadar aydınlatıyor? Bence Alper yorum yapsın bunu. Şimdi videolardan da görmüş olduğunuz gibi farlar gayet iyi aydınlatıyor. Şu anda görüyorsunuzdur. Fiat Doblo'da herhangi bir led far opsiyonu yok. Fakat halojen farları videolarda da görmüş olduğunuz gibi aydınlatma olarak güzel. Ben genelde bu aracın önde veya arkasında başka bir araçla seyahat ediyor oluyorum. Yani bu kadar aydınlatmaya karşıdan önündeki bir araç için herhangi bir göz alıcılığı yok. Arka stopları zaten bu üst pakette güzel oluyor. Şöyle ufak bir enstantane olsun. Güzel bir arka kaydırmamız var. Araçta bu arada ESP donanımı, ABS gibi donanımlar standart olarak geliyor. En boş pakette bile olduğunu hatırlıyorum. Bir de ek olarak sislerden bahsedeyim. Ön sislerin aydınlatması gayet iyi. Yukarıda oturduğunuz için, yüksek bir pozisyonda oturduğunuz için sislerin yanıp yanmadığını çok rahat fark edebiliyorsunuz. Arka sisler için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Lütfen açmayın. Lütfen açmayın. Yani otobanda olsun, şehir içinde olsun, E5'te olsun, D100 karayolunda olsun. Yani gerek yok. Tamam, diğer araçlarda olmayan bir artısı var. Her iki tarafta da yanıyor. O zamanına göre. Çoğu VAK grubu araçta, Ford'larda falan tek bir sol tarafta yanar genelde. Bunun iki tarafında da yanıyor. Önünüzdeki aracın frene bastığını zannedebiliyorsunuz bazen. Ve de ışıklar çok parlak. Bunun bir dezavantajı var. Bu aracı kullanan kişiler genelde iş için, yani sağa sola gitmek için ya da bir firmada çalışan kişiler oluyor genelde. Şahsi kullanımı enişteler haricinde çok kullanan yok diye düşünüyorum. O yüzden hani bilinçsizce hemen arabaya biner binmez şu iki tuşa basıyorlar falan. O biraz dezavantaj çünkü bu magandalığa giriyor gerçekten. Arkadaki aracın gerçekten çok gözlerini alıyor. Yine ön sis farları açık giderseniz de çok göz aldığını söyleyebilirim. Hatta şöyle bir anım var. Benim ilk trafik cezam sis farlarından geldi. Evet, yanlış duymadınız, sis farından. Ve bu da gerçekten çok karanlık, zifiri karanlık bir yolda, yağmurlu havada önümü göremediğim için, hani hiçbir apaçilik niyetiyle yaptığım bir şey değil. Normalde kullanmıyorum. Evet, bir köy yolu orası bir de. Bir köy yolu yani, hiçbir ışık yok. Bu yüzden açmıştım. Karşıdan da polis arabası geliyordu. Fark etti. Fakat hava şartları ve kullanımı gayet uygun olduğu için, ki yönetmelikte de zaten yağmurlu hava ve sisli havalarda kullanınız yazmasına rağmen yine arkamdan cezayı göndermiş polis amcamız. Buradan ona da sevgilerimi sunuyorum. İç aydınlatmaya gelecek olursak da önde de ve arkada aydınlatmamız mevcut. Önde 2 adet halojenimiz var. Arkada da tek adet halojenimiz var. Aydınlatmaları güzel. İsterseniz değiştirebilirsiniz tabi. Bu zevkinize bağlı. Ama yeterli diyebiliriz. Aydınlatma gücü, şiddeti yeterli. Onun dışında aracın vites geçişleri gayet yumuşak. Zaten aracın size yarattığı intiba, özellikle sanki bir Jeep SUV bir aracın içinde gibisiniz. Bu Doblo'ların çok kaza yapma sebebini ben buna bağlıyorum açıkçası. Çünkü araç insana gereksiz bir güven veriyor ve limitlerine kolay kolay ulaşamıyorsunuz. Yani bunu gören, tabii demin bahsettiğimiz bilinçsiz arkadaşlar diyeyim. Apache Evet, biraz bilinçsiz hoş zaten. olmuyor ama araba sürdüğünü düşünen bu arkadaşlar çok üst limitlere çıkıp aracı gerçekten hani kazaya sebebiyet verdirebiliyorlar. Bu bir dezavantaj. Konfor açısından avantaj. İçeride gerçekten güven hissi hakim. 6 ileri şanzımanın da şöyle bir güzelliği var. Araçta 6 vites var. Yani 100 km hızla giderken 6. viteste takribi bir 100 km, 110 km hızla falan seyrediyorsunuz. Ve bu yüzden araç çok az yakıt tüketimi sağlıyor. Ve de motor sesi az geliyor. Motor hırıltısı azalıyor. Evet, bayağı az geliyor motor sesi. Hani o hızlarda seyahat edeceğim diyorsanız gerçekten tavsiye edebileceğim bir ticari araç. Ama yani yine yüksek hızlara çıkma konusunda da üzmüyor. Çünkü 290 Nm torku var aracın. 6. viteste de 3500 devir çevirdiğini varsayarsak zaten
araç 160'ta falan gidiyor oluyor 3000 devirde. Ve de hala gücü yerinde oluyor Tabii o zaman. 500 devir falan. Yani yarım devir daha bandınız oluyor. Bu güzel bir olay. Araç süspansiyon olarak da şu an engebeli bir yerden geçtik. Aklımıza gelmişken bundan da bahsedelim. Süspansiyon olarak ne çok sert ne çok yumuşak bir süspansiyona sahip. Aracın arkasında da bağımsız süspansiyonları var ki Doblo'nun zaten çıktığında en çok tutulma sebeplerinden birisi de budur. Otomobil konforu yaşatma vaadiyle çıkmıştır ortaya. Aynı zamanda araca güzel bir denge sağlıyor açıkçası. Ben bunu düşünüyorum. Ve Trekking paketin artısı olarak daha yüksek bir yay olduğu için şehir içerisinde daha pürüzsüz bir seyahat edebiliyorsunuz. Özellikle kasislerde önüm çarpacak mı, arka tampon sürtecek mi, herhangi böyle bir derdiniz olmuyor. evet, yani normal Doblo'dan biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Aracın müzik performansı olarak değerlendireceğimiz zaman ise müzik sesi açıkçası çok kaliteli değil. Fakat içeride bir ambiyans oluşuyor. Yani koro salonu gibi olduğu için arabanın genişliği, bassları hissedemiyorsunuz fakat tizleri kaliteli. Zaten aynaların arkasında 2 tane tweeter'ı mevcut. Hani bu yüzden güzel bir müzik keyfi oluyor ama hani öyle aşırı kaliteli bir müzik dinleyemiyorsunuz. Özellikle bas müzik seviyorsanız o konuda aracın eksanesine yazılabilir. Aracın görüş açısı aşırı fazla. Her tarafı görüyorsunuz. Hani sütunlar vesaire sizi hiç kesmiyor, hiç engellemiyor. Görüş açısı olarak bu açıdan çok iyi. Ama aynalar dediğimiz gibi dikey konumlandıracağına yatay konumlandırılsa görüş açısı çok daha kaliteli olurdu. Rampaya devirsiz girdiğimizde de yine gördüğünüz üzere ikinci viteste gidiyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ön yolcu bölümünde tutamaçımız bulunuyor. Ayrıyetten baş üstünde çok büyük bir saklama alanı mevcut burada. Aracın yüksekliği burada kullanılmış. İsterseniz buradan da tutabilirsiniz. Korkan insanlar genellikle iki eliyle buraya sarılıyor direkt. Bu güzel. Çok fazla size ikinci bagaj denilebilir burası için. Evet, bayağı büyük bir alan. Burada da biraz sıkıştık ama sıkıntı yok. Biraz şehir içi çekim yapıyoruz bu sefer. Farklı bir yol olsun. Bir de gece çekimi yapıyoruzdur. Umarım görüntüde çok bir kayıp yaşamayız. Yaşayacağız gibi sanki biraz ama. Bu arabadan da anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yine aklınıza takılan bir şey olursa yorum olarak bize belirtebilirsiniz. Veya detaylı incelemesini istiyorsanız aracın. Evet, şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şöyle biraz gidişine bakalım. Belki böylelikle yol sesini falan görmüş olursunuz. Soldan da Octavia kovalıyor. Bizi deldi galiba. Of! Şöyle rüzgarından yararlanalım. Of çok kötü tokatladı. Evet, yani onunla bu bir tutulamaz yani. Pampalar pov.